Herkese merhaba. Bu videonun konusu Excel 365 fonksiyonlarından olan XLOOKUP çapraz arı ile girdiğimiz parametre tablosundaki verilere göre gecikmeyi, vade farkını tabloya getirmeyi göstereceğim. Nasıl yapacağız? Başlayalım. Şöyle bir tablomuz var. Bu due date dediğimiz vade tarihi oluyor. Bu vade tarihini aşan günleri şurada 90 gün ile 30 gün, daha doğrusu 0 ile 90 gün arasında ne kadar geciktiğini gösteriyoruz. Şu gecikme B sütununda. Delay sütun başlıklı sütunda. Burada da gecikmelere göre işte 1 ile 30 gün arasında ise %3, 31 ile 60 gün arasında ise %6, 61 ile 90 arasında %9, 90 günden fazla ise de %15 vade farkı getir, uygula gibi bir tablomuz var. Tek tek faturaları ele alırsak, diyelim ki günlük 500 faturanın, 100 faturanın kesildiği bir yerde bunları belirlemek zordur. Tabii ERP sistemlerinde bunları parametrelerle belirleyebiliyorsunuz ama cari kartlarda vesairede olsun. Yine de Excel'de de bu şekilde bir kontrol sağlamak önemli. Başlayalım. Yardımcı formül olarak da, fonksiyon olarak da eğer ve bugün kullanacağız. If ve today. Şunu sileyim. Şunları da sileyim. Öncelikle ne kadar gecikti bu faturanın vadesi, onu getirelim. Eşittir. Daha doğrusu diğer faiz oranını da getireceğiz. Yani tek formül kullanacağız. Şurası da olmuş olacak burada. Dinamik olduğu için. Eşittir çapraz ara. Aç parantez. Arama değerimizi soruyor. Arama değerimiz değişken bir değer olacağı için bir hücreye bağlı değil. Şimdi eğer kullanıyoruz burada. Eğer aç parantez bugün. Bugün formülü aç kapa parantezle çalışan bir formül. Büyüktür A3. Yani bu değer bugünden büyükse, yani daha doğrusu bugün bu A3'teki değerden büyükse diyoruz ki çıkar aradaki farkı bul. Yani gecikme gün sayısı ne kadarmış? Eksi. Pardon, noktalı virgül koyacaktık buraya. İse bugün aç kapa parantez eksi A3. Bu bugün, yarın tabii, yarının tarihi olacak. 17.5 olacak. Her gün değişecek o. O yüzden dinamik diyebiliriz buna. Noktalı virgül 0. Yani eğer yanlışsa 0 koy anlamında parantezimizi kapatalım. Biz hala çapraz ara formülündeyiz. Şimdi geçtik çapraz ara formülüne. Bakın demin eğer formülündeydik. Noktalı virgül koyunca parantezimizi kapatalım. Noktalı virgül koyunca çapraz arama formülüne geçtik. Arama dizisi soruyor. Arama dizimiz neresi olacak? Burada arayacak. Parametre tablomuzda H2 ile H6 arasında. Tabii ki F4'te sabitleyelim. Noktalı virgül ne soruyor? Döndürülen dizi. Döndürülen dizimiz de şurası olacak. I2 ile J6 arası. Bana bu kriterlere göre eğer bu kriterleri sağlayan değerleri getir anlamında parametre tablomuzun şu aralığını getirecek. Bunu da F4'te sabitleyelim. Noktalı virgül bulunamıyorsa bir şey yazmasın. Buraya geçelim. Eşleştirme modu da tam eşleşme veya en yakın küçük öğe diye -1 manuelde yazabilirsiniz. Parantezimizi kapatalım. Enter'a basalım. Evet, bakın. Şöyle aşağı doğru çektik miydi? Gayet güzel bir şekilde getirdi. Kontrol yapalım. Mesela şuradaki tarihi 12 Mart diye 2026 olsun. Bakın dinamik bir şekilde %9 oldu. Niye? 61 ile 90 arasında ben %9 vade farkı uygula diye tanımlamıştım. O yüzden bu şekilde oldu. Mesela şunu
5/1/2026 değil de 5/1/2025 diyelim bakalım. %15 oldu. Çok uçuk bir gün sayısı ama görmeniz açısından söyledim. Tabii böyle bir vade farkı olmaz da onları ayrıca tanımlamak lazım buraya. Fatura vadesi çok geçmiş olanlar için. Bu basit bir örnek tabii. Bunu geliştirebilirsiniz. Mesela şuraya bir veri ekleyelim. Diyelim ki bugün. Bugün hiçbir şey yok. Bakın no delay yani gecikme yok anlamında 0 getirdi. Onu nerede tanımlamıştım? Onu da burada tanımladım. Faturanın vadesi diyelim ki ne zaman? Dündü. Şöyle tabii bunu aşağı doğru çekmek gerekiyor. Faturanın vadesi dün olduğu için bir gün geçmiş oluyor ve %3 vade farkı uyguluyor şurada. Örnekleri dediğim gibi parametre tablonuzda gerçek verileri girerek buraya getirebilirsiniz. Faydalı olacağını umarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.